Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda lahanaların genel bakımı, hastalık ve zararlardan nasıl kurtulabileceğimiz konularında bazı püf noktaları vereceğiz. Lahanalarda gördüğümüz hastalıklar ve zararlarla nasıl mücadele edebileceğimiz konusunda çok daha derinlemesine videolar çekeceğimiz için bu videoda sadece birkaç konuya değinip çok detaylara girmeden konuyu toparlamayı düşünüyorum. Çünkü özellikle zararlılar konusu çok detaylıdır. Şu an fotoğrafta iki ayrı böceğin lahanaya verdiği zararı görüyoruz. İlk bakışta ikisi de aynı böceğin verdiği zararmış gibi görünse de farklı böceklerin verdiği zararlardır ve mücadeleleri de farklıdır. Bu videoda bazı ufak tefek yöntemleri anlatalım ve daha sonraki videolarımızda devam edelim. Takipçilerimiz iyi bilir. Diğer gübreleme videolarında sürekli üzerinde durduğumuz yapraktan gübreleme kısa vadeli çözümler üretecek bir uygulama olduğu için asıl gübreyi topraktan vermemiz gerektiğinin üzerinde sürekli duruyoruz. Ancak topraktan verdiğimiz gübrelerle birlikte bazı dönemlerde de üst gübreleme diyebileceğimiz şekilde yapraklardan gübreleme vermemiz daha hızlı bir şekilde bitkinin gübreyi almasına neden olabilir. Lahana çok daha büyük yapraklara sahip olduğu için üzerindeki besin maddelerini çok daha rahat bünyesine çekebilecek ve çok daha hızlı bir şekilde gelişebilecek bir durumu vardır. Bundan yararlanarak hem topraktan gübrelemeyi hem de yapraktan gübrelemeyi mümkün olduğunca yaparsak çok doğru bir işlem yapmış oluruz. Lahana toprağının oksijenli olmasını ister. Bunu sağlamak için dibini arada bir şöyle karıştırırsanız çok iyi olur. Yalnız elinize çapayı alın, haldır huldur çapa yapın demiyorum. Herhangi bir metal çubukla bile şöyle dibini biraz karıştırırsanız yeterli olacaktır. Doğal tarım konusunda bize yardımcı olacak en güzel materyallerden biri küldür. Odun külünü lahananın diplerine doğru şöyle iyice toprağa serperseniz topraktan gelebilecek birçok zararlıyı engelleme konusunda çok güzel bir bariyer oluşturmuş olursunuz. Ayrıca takip ettiyseniz çileklere nasıl bakım yapılacağına dair çektiğimiz videoda da anlatmaya çalıştığımız bildiğiniz tütüncülerin sattığı açık tütünlerin tozlarını lahana yapraklarının üzerine serperseniz birçok emici böceğin de lahana yapraklarından uzak durduğunu göreceksiniz. Bütün sebzeler, bütün bitkiler için yapraktan gübreleme yapacaksak kesinlikle gübre şerbetini yapraklardan vermeyin. Gübre şerbetini yapraklardan verirseniz yapraklarda ciddi anlamda sorunlar çıkartır. Sadece yapraklardan vereceğiniz gübreler otlardan elde ettiğimiz gübreler olmalı. Isırgan otu da kullanabilirsiniz ancak lahanalar için kullanabileceğiniz en güzel gübre sığır kuyruğundan yapacağınız gübredir. Sığır kuyruğu otu gübresinin içerisinde lahana için yeterli olabilecek azotun yanında kalsiyum, kükürt, bakır ve lahanayı hastalıktan koruyabilecek maddeler mevcuttur. Sadece Pekin lahanası veya Çin lahanası dediğimiz lahana çeşidini üretiyorsanız sığır otu gübresini kullanmayın. Ters etkileşimlere girerek gelişimini olumsuz yönde etkiler. Bunun dışında bütün lahanalar için sığır kuyruğu gübresini rahatlıkla kullanabilirsiniz ve sizin çok fazla işinize yarayacaktır. Lahanaya vereceğimiz gübreler azot ağırlıklı gübreler olmak zorunda. Çünkü çiçek açmasını ve meyve vermesini istemiyoruz. Tamamen bizim işimiz yaprakları büyütebilmek üzerine kurulu bir gübreleme çalışması olacağı için tamamen azota yönelik gübreleme yapmak zorundayız. Bunun için de ısırgan gübresi olabilir. Az önce anlattığım sığır kuyruğu gübresi olabilir veya ahır gübrelerinden yapacağınız şerbetleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu arada birçok videoda anlatmaya çalıştığım gibi peynir altı suyunu da koruyucu olarak yaprakların üzerine püskürtürseniz birçok hastalığa karşı çok iyi bir şekilde önleyici tedbir almış olursunuz.
Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.